Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Son günlerin trend kurabiyesi saten kurabiyeyi duymuşsunuzdur. Yine Huzurlu Mutfak olarak bu nefis kurabiyenin en sağlıklı şekliyle karşınızdayım. Şekersiz ve glutensiz olarak hazırladığım bu kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz. Şimdi yapılışına geçiyorum. Önce kuru malzemeleri hazırlıyorum. 1,5 su bardağı çiğ kara buğday unu koydum. Glutensiz bir un. İstediğiniz her çeşit unu kullanabilirsiniz. Üzerine 1 yemek kaşığı kakao ve 1 paket kabartma tozu ilave ettim. Hepsini şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Eğer şekerli yapmak isterseniz bu esnada 1 su bardağı toz şeker ilave edebilirsiniz. Ben bu tarifte hurma özü kullandım. Arzu ettiğiniz her meyvenin özünü veya doğal bir tatlandırıcı ya da imkanlar ölçüsünde pekmez ya da bal da koyabilirsiniz. Hangisini bulursanız. 150 gram tereyağını eritmiştim ve hafif ılımıştı. Onu da ilave ediyorum. 1 tane de yumurta kırıyorum. Şimdi daha sonra ununu ayarlayacağım. Biraz daha malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Bu saten kurabiyenin sağlıklı versiyonunu ilk kez ben yapıyorum. Abonelerim ve devamlı izleyicilerim bilirler. Onlarca, yüzlerce diyet tarifin çoğunu ilk kez ben uyarladım. Hepsi de güvenilir, tam ölçülü ve lezzetlidir. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu noktadan sonra yarım su bardağı olarak devam edeceğim un eklemeye. Kanalımda buna benzer hiç öz olmayan sadece kuru meyvelerle tatlandırdığım onlarca yüzlerce tarif var. Ama bunu ben de şimdi ilk kez yapıyorum. Kıvamını sizlerle birlikte ayarlayacağım. Renginin koyulaşması için 1 yemek kaşığı daha kakao ilave ettim. Ve yarım su bardağı daha da kara buğday unu koydum. Şu anda 2,5 su bardağı kullanmıştım. Şimdi de 3 su bardağı oldu. Eğer şekerle yaparsak biz bu tarifi 2-2,5 su bardağı yeterlidir. Hurma özü daha sıvı olduğundan dolayı tabii ki biraz daha fazla un aldı. 3-3,5 su bardağı arası çiğ kara buğday unu yeterli oldu. Ben kasede hamuru toparlamak için bir miktar daha elimi unlamıştım. Bakın şimdi bu kıvamda. Unun hepsini birden hiçbir kurabiye ve hamur işinde koymayın lütfen malzeme listesinde yazanları. Çünkü içindeki diğer malzemelere bağlı olarak aldığı un miktarı değişebilir. Ben de o yüzden hep yarım bardak gittim. Hiçbir yerde bu tarif olmadığı için ve ben de ilk yaptığım için tedbirli davrandım. Sizler de her zaman öyle olun. Sonuç mükemmel çıksın. Güzelce yuvarlıyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Bu esnada fırını yaktım ben. 165 derecede alt üst ayarda pişireceğim. Benim fırınım fanı da çalıştırdığımda daha güzel pişiriyor. Ben çoğunlukla bu da dahil fanı da çalıştırıyorum. Şimdi çikolata erittim ben. 100 gram kadar sütlü çikolata. İnternette şekersiz çikolatalar var. Daha önce almıştım ben. Onu benmari usulü erittim. Yani kaynayan bir suyun üzerine bir kase koydum ve içerisinde erittim. Biraz pahalıdır şekersiz sütlü çikolatalar ama arzu ederseniz bu bildiğimiz marketlerde daha uygun fiyatlı olan şekersiz çikolatalardan kullanın. Erittiğim çikolatadan her bir kurabiyenin üzerine 1 tatlı kaşığı kadar döküp hafifçe yayıyorum. Ve artık kurabiyeler fırına gitmeye hazır. Şimdi kurabiyeleri fırının orta tarafına koyuyorum. Toplamda tam 12 dakikada pişti. Daha fazla tutmayın. Eğer önden ısıtırsanız 10-12 dakikada kurabiyemiz hazırdır. Zaten içinde çiğ kara buğday unu var. 1 tane yumurta var. Çok çabuk pişiyor. Gördüğünüz gibi görüntü mükemmel oldu. Çatlak, içi nemli. Brownie kurabiye deriz ya, aynı o lezzette. Hatta sanki ıslak brownie kurabiye gibi. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Lütfen yorumlara videomu beğenip beğenmediğinizi yazın. Sorularınızı da beklerim. Videoyu beğenirseniz ve yorum yazarsanız
Benim için çok iyi olur, daha çok kişiye ulaşırım. Evet, içine de bakın. Yemeye doyamayacağınız lezzette bir kurabiye oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine sizlere gerçekten sağlıklı ve lezzetli bir tarif verdim. Çok mutluyum. Favori kurabiyelerinizden biri olacak. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kanalımda yüzlerce tarif var ve bunların çoğu da sağlıklı ve diyet tarifler. Hatta sirkeden turşuya, sostan maya yapımına kadar hepsini bulabilirsiniz. Bir tarif paylaştığımda hemen görmek isterseniz kanala abone olup yanındaki bildirim zilini de lütfen tümü diye işaretleyin. En güzel tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.